Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz hırkanın yapımını anlatacağım. Hem kalan iplerinizi değerlendirmek için arkadaşlar, hem de model gerçekten çok güzel bir model olduğu için bu modelin videosunu da sizlere anlatmak istedim. Hırkamı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Beyaz rengimden bir yumak, diğer renklerden de yarım yumaktan biraz fazla kullandım. İplerimin renk kodları şöyle. Koyu renk ipim Kartopu Baby One. Renk kodu K604. Açık renk ipimin renk kodu ise K544. Yine Kartopu Baby One. Beyaz rengimin renk kodu ise K10. Hepsi aynı marka arkadaşlar. İpleriniz aynı marka olmasa bile kalınlıklarının ve özelliğinin aynı olmasına dikkat edin. Anti peeling iplikle örerseniz yine bütün renklerin anti peeling olmasına dikkat ederseniz hırkanız görüntü olarak daha düzgün olur. Hırkamda 6 tane düğme kullandım. 13 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. 3,5 numara şiş kullanarak ördüm hırkamızı. 2 yaş ölçülerinde. Ölçülerim de şu şekilde. Beden genişliği 30-31 santim. Beden uzunluğu ise 33 santim. Kol boyumuzun uzunluğunu da vereyim. Yakasından kol boyumuzun uzunluğu da 32, yine 33 santim kadar arkadaşlar. Tabi isterseniz daha büyük yapmak için robada artırma sayısını fazla yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de birkaç sıra eksik örerek yine bu çizgili kısımları eşit sayıda yaparak ayarlayabilirsiniz. Ben mavi rengimle 15 sıra, daha sonra çizgili kısım 12, beyaz renkle 15 sıra, çizgili kısmı 12 sıra, koyu renk ipimizle de en son 10 sıra örüp 8-9 sıra bir ters bir düz lastik kısmını örerek hırkamızı tamamladım. Hırkamızı isterseniz erkek bebeklerde, isterseniz de kız bebeklerde kullanabilirsiniz. Renklerini bebeğin cinsiyetine göre ayarlarsanız istediğiniz cinsiyete örebilirsiniz. Her iki cinsiyette de kullanılan çok güzel bir model arkadaşlar. Hem de evdeki kalan ipleri değerlendirmiş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım model videolarından haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi malzemeleriniz hazırsa hırkamızın yapılışına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 85 ilmek atarak başlıyoruz. Şişime ilmeklerimi attım. Şimdi arka yüzdeyim. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördükten sonra bir ters bir düz olarak yaka lastiğimizi öreceğiz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Bir ters bir düz örerek geldim. En son bir ilmek ters ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Kenarlar
7 ilmek haroşa olarak devam edecek. 3, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örüp gelelim. Bir ters bir düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. En son 1 ilmek düz ördüm. 6 ilmek haroşa olarak örüp sondaki ilmeği şişime takıp arka yüze geçiyorum. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istediğim için sondaki ilmeği örmeden alıp tekrar sıra başında ters olarak örüyorum. 7 ilmek ters örüyoruz. 7 ilmekten sonra yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Kenarlar 7 haroşa ilmekten oluşacak. Bir haroşa sırası örmüş olduk. Toplamda yaka lastiğimizi 9 sıra öreceğiz. Kenarlarda ise 4 haroşa sırası olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi toplamda 9 sıra örüp gelelim. Kenarlardan sayarsak yaka lastiğimiz 4 haroşa sırası oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu sırada ilk iliğimi açacağım. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız. 1, 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Daha sonra alttaki ipi şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yani bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış oluyoruz. Haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüp pat kısmımı 7 ilmeğe tamamlıyorum. Hırkamız haroşa olduğu için arkadaşlar haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Bu sırada ayrımlarımızı yapacağız. Ön beden için 16 ilmek öreceğim. 7 ilmek patımızı ördükten sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ön beden için 16 ilmeği ördükten sonra ayracımı takıp bir ilmek artırma yapıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra 2 ilmek artırmamızı yapıp ayracımızı takalım arkadaşlar. Ayraç aradaki 2 ilmeğin kenarlarında olsun karıştırmamak için. 16 ilmeği ördükten sonra artırmamı yaptım. Ayracı takıp 2 ilmek haroşa örüp tekrar ayracımı takıyorum. Artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra kolda olan ilmekleri örmeye geçiyorum. Kol için 10 ilmek haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Ayracımı taktım. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Tekrar ayraç takıp artırmamı yapıyorum. Yani aradaki 2 haroşa ilmeğin her iki kenarına artırmamızı yapıyoruz. Sadece artırmaları ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırdığımız ilmekleri de haroşa olarak örüyoruz. Şimdi arka beden için 25 ilmek örelim. 1, 2, 3, 23, 24, 25. 25 ilmek ördükten sonra artırmamızı yapıp ayracımızı takalım. 2 ilmek haroşa örüp tekrar ayracımı takıyorum. 1 ilmek artırıyorum. Arka bedeni ördük. Artırmalarımı yaptım. Her iki haroşa ilmeğin her iki kenarına
10 ilmek haroşa örüyorum kol için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördükten sonra artırmamı yapıp tekrar ayrıcımı takıyorum. 2 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrar ayrıcımı takıp artırmamı yapıyorum. 2, 4, 6, 8. Bu sırada 8 ilmek artırma yaptık. Şimdi kalan 16 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Önler 16, kollar 10 ilmek. Arka bedenimiz 25 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız haroşa modeli o şekilde de örebilirsiniz. Ben terse alışkın olduğum için her iki yüzde de ters olarak örüp haroşa elde etmiş oluyorum. Her iki yüzde düz örersek de yine haroşa elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Arttırdığım ilmekleri de yine ters olarak örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Bir haroşa sırası örmüş olduk. Yaka lastiğimizi ördükten sonra bir haroşa sırası ördük. Şimdi ikinci haroşa sırasındayız. Yani ikinci artırma sırasındayız. Toplamda 20 ya da 22 artırma sırası öreceğim arkadaşlar. Genişliğine bakıp ondan sonra karar vereceğim. Büyüklüğü benim için uygunsa 20 ya da 22 artırma sırası öreceğim. Sizler tabii ki daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz artırma sırasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ayracıma kadar örerek geldim. Artırmamı yapıyorum. Ayracı sağ şişe geçirdim. Aradaki iki ilmeği ters olarak örüp ayracımı geçirip tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi kolda olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüzde artırmalarımızı yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Toplamda mavi renk ipimizle 14 haroşa sırası olana kadar öreceğim. 14 haroşa sırasına kadar örüp gelelim. Daha sonra beyaz renkli ipimize geçip bir sıra beyaz, bir sıra mavi renkli ipimizle örmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi her ön yüzde iki ilmeğimizin hem sağ kenarına hem de sol kenarına artırma yaparak örmeye devam edeceğiz. Her ön yüzde 8 artırma, 8 ilmek artırma yapmış oluyoruz. 2, 4, 6, 8 ilmek artırma yaparak roba kısmında ilerliyoruz. Dediğim gibi 14 haroşa sırası olana kadar örüp geliyorum. Robamızı 14 artırma sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. 14 sıradan sonra 15. sırayı ön yüzde örerek sıra sonuna kadar geldim. 15. sıranın arka yüzünde beyaz renkli ipimle örmeye devam edeceğim. Sayalım arkadaşlar birlikte, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. sıramı ön yüzde ördüm, arka yüzde örmedim. Ön yüzde örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzü beyaz renkli iple örmeye başlayacağım. Beyaz renkli ipimi bu kısma bağladım. Bağlama yerimiz arka yüzde. Sondaki ilmeği örmediğim için beyaz renkli ipimi arkaya aldım. Mavi renkli ipim
önde duruyor arkadaşlar. Arkaya alıp şu şekilde beyaz renkli ipimle örmeye başlıyorum. Arka yüzü beyaz renkle örüp tamamlayalım arkadaşlar. Renk değişikliği yaparken arka yüzde yapıyoruz renk değişikliğini. Arka yüzde ve ön yüzde örüyoruz. Birinci sırasını, haroşa sırasını arka yüzde, ikinci sırayı ön yüzde örüyoruz. Şimdi arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü örerek sıra sonuna kadar geldim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Bir sıra arka yüzde beyaz renk ipimizle ördük. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Yine artırmalarıma devam edeceğim. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine artırmalarımızı 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına yaparak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Beyaz renkli ikinci sıramızı örmüş olduk. Önce arka yüzde, daha sonra ön yüzde ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıyorum. Şimdi beyaz renkli ipim burada kalacak. Mavi renkli ipimle örmeye devam edeceğim. Yine bir sıra arka yüzde, bir sıra ön yüzde mavi renkli ipimizle öreceğiz. Kenar kısımlarında yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Bir sıra mavi, bir haroşa sırası da beyaz olarak 13-14 sıra örüp gelelim. Robamızı 22 artırma sırası olana kadar ördüm. Toplamda 22 sıra ördük. İlk kısmından sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra örmüş oldum. 22 sıra benim için yeterli arkadaşlar. Siz beden genişliğini arka bedenden hesaplayabilirsiniz. Sizin için fazlaysa 1-2 artırma sırası eksik. Sizin için küçükse de arkadaşlar birkaç sıra daha fazla örebilirsiniz. 2 sıra daha fazla artırma sırası örebilirsiniz. Şimdi kolu örmeye geçiyorum. 22 artırma sırasından sonra kolumuzu öreceğiz. Sondaki ilmeği örmeden almıştım. Sıra başında ters olarak örüyorum. İki haroşamıza kadar örelim arkadaşlar. Artırma kısmına kadar haroşa olarak örüp gelelim. Aradaki iki ilmeğime kadar örerek geldim. Bu sırada artırma yapmıyorum. Aradaki iki ilmekten bir tanesini ön beden için yine haroşa olarak örüyorum. İki ilmekten bir tanesini de kola ekleyeceğim. Şimdi farklı bir şişe geçiyorum arkadaşlar. Kolda olan ilmekleri öreceğim. Aradaki iki haroşa ilmeğimizin bir tanesini ön bedene, bir tanesini de kola ekliyoruz. Şimdi ben kolda olan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Yine aradaki iki ilmeğimize kadar kolda olan ilmeklerimizi örelim. Aradaki iki ilmeğime kadar örerek geldim. Aradaki iki ilmekten bir tanesinde yine kol için
kola ekliyorum fakat örmüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğim. Yine kenarlarımızın tırtıklı olması için dikerken daha kolaylık olacak arkadaşlar. Şimdi kolumuzda toplamda 56 ilmeğimiz oldu. Şimdi ben maviyi ördüğüm için arkadaşlar beyaz renk ipimi buradan bağlayacağım. Yine bir sıra beyaz, bir sıra mavi olarak devam edeceğim. Toplamda 13 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bir sıra beyaz, bir sıra mavi olarak örelim. Beyaz ipim burada kaldığı için arkadaşlar tekrardan buraya beyaz ip bağlayıp beyaz rengime geçerek 13 sıraya tamamlayıp geliyorum. Hırkamızın kolunu kol ucuna kadar ördüm. Mavi renkli olan kısmı 15 sıra örmüştük. Daha sonra iki renkli olan kısmı 12 sıra, beyaz renkle 15 sıra. Tekrar koyu mavi rengimize geçtikten sonra yine iki renkli olan kısmı 12 sıra ördüm. Koyu renk ipimizde de 10 sıra ördüm. Şimdi kol lastiğimize geçeceğiz. Bir ters bir düz olarak kol lastiğimizi öreceğiz. Kolumuzu örerken de kenarlarda kesim yaptım. Şöyle göstereyim. 10 sırada bir her iki kenarda birer ilmek kestim. Daha sonra tekrar 10 sıra ördüm. Tekrar her iki kenarda birer ilmek kestim. 10 sıra örüp yine her iki kenarda birer ilmek kestim. Toplamda 3 ilmek burada. 3 ilmek de burada keserek 6 ilmek eksiltmiş olduk. Santim olarak da kaç sıra kaç santim ördüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yakasından haroşa kısımdan ölçersek 30 santim. Kol altından ölçersem de 21 santim kadar örmüşüz arkadaşlar. Şimdi kol lastiğimizi 9-10 sıra kadar öreceğim. Kol lastiğimizin ilk sırasını örmeye geçiyorum. İlk sırasında kesimlerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ben artık kenarları düz olarak örmeye geçeceğim için bu sırada yani arka yüzde sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. Haroşa kısımda kenarları tırtıklı olarak örmüştük. Bir ters bir düz örerken kenarlar düz olacak. Sıra sonunda ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. Şimdi hemen iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ters ördüğüm için bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar yani ters ilmeğimize kesmiş olduğumuz ilmeği denk getireceğiz. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ters ördüğüm için bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmek sayımız bu şekilde eksiltmiş oluyoruz. Kol lastiğimizin daha küçük olması için ilmek sayısını bu şekilde eksiltiyorum. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Kesmiş olduğumuz ilmeği ters ilmeğe denk getiriyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir ilmek düz, 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, 2 ilmeği ters örerek kestim. İki ilmeği ters örerek kesiyorum. Sıra sonunda bir ilmek düz örüp sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 ilmeğimiz kaldı. Bir ters bir düz olarak lastik kısmını 40 ilmekle tamamlayacağız arkadaşlar. 8-9 sıra kol lastiğimizi örüp gelelim. Kol lastiğimizi 8 sıra ördüm. Şimdi 9. sırada ön yüzde keseceğim. Kesimleri şöyle yapıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters olduğu için ters olarak örüyorum. Daha sonra bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tersleri ters örüyoruz. Düz ilmekleri düz örerek kesiyoruz. Bu şekilde kolda olan ilmeklerimizi kesip kolumuzu tamamlayalım. Kol ilmeklerimi kesip tamamladım. İpimi uzun bıraktım. Kenar dikişini yapmak için arkadaşlar. Şu kısmı bu renkle yaparız. Şu kısmı mavi iple dikerken renklerine uygun olarak kenar dikişini yapmalıyız. Şimdi mavi ipimi şu kısma bağladım. Açık mavi ipimi örerek geleceğim arkadaşlar. Arka bedende olan ilmekleri örüp daha sonra diğer kolumuzu örmeye geçeceğim. Arada olan 2 haroşa ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters örerek o kısma kadar gelelim. Arka bedende olan ilmekleri örerek geldim. Arada olan 2 haroşa ilmeğimizin bir tanesini arka beden için ördüm. Diğerini kola ekleyeceğim. Kolumuzda olan ilmekleri farklı bir şişle örmeye geçiyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi de yine sıra mavi rengimizde olduğu için açık mavi renkle örüyorum. Yine aradaki 2 haroşa ilmeğimize kadar koldaki ilmekleri haroşa olarak örüp gelelim. Arada olan 2 ilmeğime kadar örerek geldim. Kolda olan ilmeklerimi ördüm. Aradaki ilmeğin bir tanesini kola ekliyorum. Diğeri ön bedenimize ekleyerek öreceğiz. Sondaki ilmek olduğu için örmeden aldım. Kenarları yine tırtıklı olarak örüyoruz. Arka yüze geçiyorum. Şimdi beyaz renkli ipimde olduğu için sıra buraya beyaz renk bağlayıp aynı yine bir mavi bir sıra beyaz olarak örmeye devam edeceğim. Bu kolda kaç sıra ördüyseniz 12 sıra örmüştüm. Daha sonra 15 sıra beyaz, 12 sıra renkli olarak daha sonra 10 sıra koyu mavi örüp lastik kısmını da 8-9 sıra örüp göstermiş olduğum gibi kesip bu kolumuzu da tamamlayalım. Bu kolu nasıl ördüyseniz diğerini de aynı sıralarda örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben diğer kolu tamamlayıp geliyorum. Bu kolumu da örüp tamamladım. Her iki kolu tamamlamış olduk. Şimdi ön bedenimi öreceğim. Sıra mavi ipimde olduğu için mavi ipimi arka kısma bağladım. Ön yüzdeyim. Mavi ipimle yine haroşa örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Beyaz ipim buradaydı zaten arkadaşlar. Şimdi beyaz iple örmeye devam ediyorum.
beyaz ipimizle arka yüzde yine ters olarak örüyoruz. Bu sırada kol altında herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Haroşa olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Diğer yüzde kol altında artırma yapacağız. Şimdi arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön bedeni örerek kol altına kadar geldim. Buradaki uzayan ipimizle bir ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde arkadan ya da şu şekilde önden girip ilmeği ters olarak örelim. Bir ilmek burada ters olarak örüyoruz. Bir ilmek artırma yapmış oluyoruz. Diğer kol altında da aynı şekilde yine uzayan ipimizle bir ilmek artırma yapalım arkadaşlar. Bu çizgili kısmı 2, 4, 6, 8 sıra oldu. 12 sıraya tamamlayacağız. Daha sonra kolda olduğu gibi beyaz rengimizle 15 sıra öreceğiz. Tekrar iki renkli olarak 12 sıra öreceğiz arkadaşlar. 12, 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açarak beden kısmında ilerleyelim. Beden kısmını daha uzun istersek kolda koyu renk mavi ipimizle 10 haroşa sırası örmüştük. Beden kısmında istersek 12-13 haroşa sırası örebiliriz. Beden kısmı biraz uzun olabilir arkadaşlar. Şimdi beden kısmında örerek ilerleyelim. Daha sonra beden kısmında da lastik kısmını nasıl yapıyorum göstereceğim. O kısma kadar örüp gelelim. Hırkamızın beden kısmını örerek tamamladım. En son koyu renk ipimle 10 sıra ördüm. Daha sonra bir ters bir düz olarak lastik örüp 9 sıra hırkamızı tamamladım. Şu kısımları yine yakada olduğu gibi 7 ilmek haroşa olarak ördüm. Düğmelerimi diktim. Yine kol dikişlerini yaptım. Kol dikişlerimi nasıl yapıyorum göstereyim. Şu kısmı kendi rengiyle diktim. Yine bu kısmı da isterseniz beyaz ya da koyu mavi renkle dikebilirsiniz. Beyaz kısmı koltuk altına kadar beyaz renk iple dikip tamamlıyoruz. Nasıl dikiyorum onu göstereyim. Kenarları örerken tırtıklı olarak örmüştük. Tırtıklı kısımlardan batarak kenar dikişini yapıyoruz. Tam şu şekilde. Kenarlara batarak dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kolumuzu dikip tamamlayıp gelelim. Kol dikişini yapıp hırkamızı tamamladım. Gerçekten çok tatlı bir hırka oldu arkadaşlar. Erkek bebek renklerine göre örerseniz erkek bebeklerde, kız bebek renklerine göre örerseniz de kız bebeklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.